Bugün sizlerle ucuz, orta, pahalı kadrolar kuracağız. Şimdi geldik beyler kadromuza ve şu anda ucuz kadromuzdayız. Ucuz kadromuzun da limiti 1 milyar coins arkadaşlar. Bunu da belirteyim, lafı çok uzatmak istemiyorum. Bugün kısacası ucuz, orta, pahalı kadrolar kuracağız. Her kadroyla da maç yapacağız. 3 tane ceza çekme şansım bile var. Bakalım neler olacak. Like'lara basalım, abone olmayı unutmayalım. 15 bin yolunda ilerliyoruz. Bugün de arkadaşlar bu arada 3. kanalıma yeni bir video gelecek. Bunun bilgisini de vereyim. Yani Telka HD kanalımıza şimdi lafı uzatmadan ne yapıyoruz? Kalecimizi alıyoruz en ucuz kadromuzdan. Ucuz kadromuzun kalecisi arkadaşlar 106 genlik Juan olacak. Hemen derecelerine baktığımızda bir hali vardı, 79 milyon 800 bin coin'e. Kaçırmadan satın al diyelim, onayla diyerek de ucuz kadromuzun kalecisini bunu seçtim. Hemen de kadromuza geçelim. Şimdi ise kadromuza geldik. Ucuz kadromuzun kalecisini hızlı bir şekilde ekledik. 4'ten birden atladık, 82 gene olmuş olduk. Şimdi ucuz kadromuzun kalecisi bittiğine göre şimdi orta fiyatlı kadromuza geçeceğiz. Oradaki kalecimizi de alacağız. Orta fiyatlı kadromuzun kalecisini de arkadaşlar 109 gen Bowman olarak belirledim ve satın al diyelim. Derecelerine baktığımızda bu hale gitmedi. 400 milyona satın al dedik. Onay diyerek 113 genlik halini aldık. Bu arada orta fiyatlı kadromuzun da limitini 5 milyar olarak belirledim. Yani orta fiyatta kadromuzda sadece 5 milyar bütçemiz var. Şimdi kalecimizi ekleyelim. Şimdi geldik orta fiyatlı kadromuzun kalecisini eklemeye. Gördüğünüz gibi ekledik ve 82 gen olduk. Gene önemsemeyelim. 113 genlik kalecimiz gelmiş oldu orta fiyatlı kadromuza. Şimdi ne yapacağız? En iyi, en lüks kadromuza geçeceğiz. O da pahalı kadromuz olacak. Hemen pahalı kadromuzun da kalecisini transfer edelim. Pahalı kadromuzun kalecisi arkadaşlar 110 gen Unai Simon olarak belirledim. Baktığımda en uygun ve en pahalı oyunculardan, yani kısacası bu bize uygundur bu kadromuzda. Simon'un da kırmızı halini alacağız. 778 milyon vererek bütçemizden kısılmış olacak. Onayla dedik ve kalecimizi aldık. Bu arada pahalı kadromuzun da bütçesi tam 10 milyar coins. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Pahalı kadromuzun kalecisi Unai Simon'u da gördüğünüz gibi ekledik ve şu anda kadromuzda duruyor. Şimdi sıra sıra tüm kadrolarında sağ bekini alacağız. Bu arada hepsinin dizilişi aynı olacak. Hiçbir değişiklik olmayacak. Bunun bilgisini de vereyim. Şimdi ucuz kadromuza geri dönüyoruz ve kalan bütçemizden bir tane sağ bek alalım ucuz kadromuzdan. Ucuz kadromuzun sağ bek oyuncusu arkadaşlar 106 genlik Gusto kartını buldum. Derecelerinde de gördüğünüz gibi mor halini alacağız. 73 milyon değeri var. Satın al diyelim o zaman. Onayla da diyerek ucuz kadromuzun sağ beki bu kart oldu. Şimdi ise ucuz kadromuza geldik ve sağ bekimizi hızlı bir şekilde ekleyelim. Gusto'muzu seçtik. Sağ bekimizi ekledik ve bu şekilde sağ bek kısmı da bitmiş oldu. Şimdi ne yapacağız? Orta fiyatlı kadromuza geçeceğiz ve bakalım orta fiyatlı kadromuzda sağ bekimiz kim olacak? Orta fiyatlı kadromuzun arkadaşlar sağ bek oyuncusu baktığımda 109 ente var. Niye mantıklı geldi? Satın al dediğimizde dereceli hallerinin de moralini alacağız. 436 milyona kaçırmayalım. Satın al diyelim. Onayla diyerek de orta fiyatlı kadromuzun sağ beki bu kart olmuş oldu. Geldik şimdi orta fiyatlı kadromuza, sağ bekimizi seçtik. Sağ bek kısmına eklemiş olduk. Genimiz 85 gene kadar ulaşmış oldu. Şimdi ne yapacağız? En iyi hesabımıza geçeceğiz. Pahalı kadromuzun da sağ bekini alalım. Bakalım kim olacak bu sefer. Pahalı kadromuzun da sağ beki arkadaşlar baktım. 110 genlik James mantıklı geldi ve satın al dediğimizde dereceli hallerine baktığımızda kırmızı hali varmış. 925 milyona satın al diyerek onayla diyerek 114 genlik James pahalı kadromuzun sağ bek oyuncusu olacak. Geldik pahalı kadromuza, yedeklerimize girdik. James'i seçtik. Sağ bek kısmına ekledik arkadaşlar. Bu videoda çok uzun olabilir bilmiyorum artık. 3 tane maç yapacağız. 3 tane ayrı kadro kuruyoruz. İlla ki uzun bir video olacak. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Like'lara basalım. Abone olmayı unutmayalım. 15.000 abone yolunda ilerliyoruz. Ve bugün ben 3 tane kadro kurduğum için çok zarar yapacağım. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bugün de Telka HD kanalıma, yani 3. kanalımıza yeni bir video geldi. Bunun da bilgisini vereyim. Video sonunda zaten o videoyu bırakırım ekrana, tıklayıp o videoda gidersiniz. Bu videonun sonunda lafı uzatmadan, çok işimiz var zaten. Şimdi ucuz kadromuza geçelim ve sol bekimizi alalım. Ucuz kadromuzun sol bek oyuncusu arkadaşlar Gerard Martin olacak. Satın al dediğimizde dereceli hallerine baktığımızda kırmızı hali varmış, kaçırdık arkadaşlar. Tam 65 milyona çok güzel vardı ama kaçırmışız. O zaman maalesef mavi halini mi alsak? Ben biraz daha bakayım arkadaşlar. Belki daha yüksek dereceli hallerini alabiliriz. 41 milyon arkadaşlar, 109
89 genç herkes buldum. Hiç kaçırmadan direkt direkt alıyorum. Keşke Gerrard'ı alabilseydik. Sol bek Gerrard'ı. Kırmızı dereceli halini alabiliyorduk. Yapacak bir şeyimiz yok. Kaçırdık. 109 genç herkes ucuz kadromuzun sol beki olacak. Geldik kadromuza, yedeklerimize girdik ve gördüğünüz gibi herkesi seçtik. Sol bek kısmına ekledik ve kadromuzun geni 87 gene kadar ulaştı. Ucuz kadromuz bu şekilde ilerliyor. Şimdi geçelim orta fiyatlı kadromuza. Orta fiyatlı kadromuzun sol beki arkadaşlar bu arada Guerrero olacak. 108 gen halini bulabildim. Bütçemize uygun dereceli hallerinin ama turuncu halini alabileceğiz. 323 milyona satın al dedik. Onayla diyerek 113 genlik Guerrero'yu hızlı bir şekilde kadromuza ekliyoruz. Geldik kadromuza, yedeklerimize girdik. Guerrero'yu kadromuza ekledik ve orta fiyatlı kadromuz kısacası bu şekilde ilerliyor. Şimdi ne yapacağız? Pahalı kadromuza geçeceğiz ve sol bekimizi alacağız. Bakalım hangi sol beki alıyoruz. Pahalı kadromuzun da sol bek oyuncusu arkadaşlar 110 genlik Hikapi olacak gördüğünüz gibi. Ama hangi dereceli halini alacağız? Kırmızı dereceli halini alacağız. 885 milyona satın al dedik. Ona diyerek pahalı kadromuzun sol beki Hikapi oldu. Geldik kadromuza, yedeklerimize girerek Hikapi'yi de sol bek kısmına ekledik ve pahalı kadromuzun geni 90'a yükseldi. Gidişatta bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar artık aslında beklere de bu şekilde yapsam iyi olurdu. Teker teker yapınca aşırı derecede uzun bir video olmasın, sıkıcı hale gelmesin. Bundan sonra ikişer transfer ederek ilerleyeceğiz. Bunun bilgisini veriyorum. Geçiyoruz ucuz kadromuzun stoperlerine. Ucuz kadromuzun stoperleri bu şekilde olacak arkadaşlar. Birincisi 107 genlik Gunteres. Bu oyuncumuzun kırmızı dereceli halini aldım. 103 milyon coins verdim. Bütçemizden 103 milyon düştü. İkinci stoperimiz ise arkadaşlar buradaki nerede onu bulmam lazım. Upamecano'ymuş arkadaşlar. Satın al dediğimizde bu oyuncumuzun da güzel bir şekilde kırmızı halini alabildim arkadaşlar. Fiyatları da hatta siz de bu şekilde görün. Kameradan görmüyor olabilirsiniz. Gunteres'in fiyatı 103 milyon. Bunun bilgisini vereyim şimdi. Bütçemizden düşelim. Stoperlerimizi ucuz kadromuza ekleyelim. Geldik ucuz kadromuza, yedeklerimize girdik. Hızlı bir şekilde oyuncularımızı gördüğünüz gibi ekliyoruz ve ucuz kadromuzun yeni transferleriyle birlikte 93 gol olduk. Kadromuzun gidişatı da bu şekilde, defans hattı bu şekilde oldu ucuz kadromuzda. Şimdi ne yapacağız? Orta fiyatlı kadromuza geçeceğiz. Oradaki stoperleri de alalım. Orta fiyatlı kadromuzun bir oyuncusu stoperlerinde 330 milyona kırmızı dereceli Nacho Fernandez. Bunu da aldım. 109'da başka bir stoper bulamadım. Şimdi 108 genlere bakacağım orta fiyatlı kadromuzun stoperlerinden. 108'lere baktığımda arkadaşlar kolleri buldum. Uygun bir fiyat geldi. Bütçemize uygun. Turuncu halini alacağız bu arada. 366 milyona 113 genlik kolleri de aldık. Orta fiyatlı kadromuzun stoperleri de bitti. Hemen orta fiyatlı kadromuza geldik. Yedeklerimize girdik. Nacho'yu sağ stoper ekledik. Kolleri ise sol stoperimize ekledik ve bu şekilde orta fiyatlı kadromuzun defans hattı bu şekilde oldu. 94 gene kadar ulaşmış oldu. Şimdi defans hattımızın son transferi o da pahalı kadromuzda olacak. Bakalım oraya hangi stoperleri alıyoruz. Pahalı kadromuzun beyler stoperleri bu şekilde olacak. Sağ stoperde 110 gen King oynayacak. Dereceli yerlerine baktığımızda turuncu halini alacağız. 786 milyon satın al diyerek onay diyerek almış olduk. Sol stoperimizde de Van Dijk oynayacak arkadaşlar ve bunun da turuncu halini alacağız. 729 milyona satın al dedik onay diyerek de pahalı kadromuzun stoperlerini aldık. Şimdi ise pahalı kadromuza geldik. Hemen oyuncularımızı ekleyelim. Sağ stoperimizi King'e ekledik. Sola da ise Van Dijk'ımızı ekledik ve pahalı kadromuzun defans hattı bu şekilde oldu. 95 gene kadar ulaşmış olduk. Teker teker oyunculara bakıyorum arkadaşlar. O kadar kolum ağrıdı ki bilemezsiniz artık. İnşallah güzel destekleri verirseniz güzel izlenir videomuz. Güzel izlenirse de yeni bölümleri gelir. Şimdi ise lafı uzatmadan ne yapıyoruz? Bir kez daha ucuz kadromuza geçiyoruz ve merkez orta saha oyuncularımızı alıyoruz. Ucuz kadromuzun ilk merkez orta saha oyuncusu arkadaşlar Enzo Fernandez olacak. Gördüğünüz gibi 76 milyon 100 bin coins'e satın al diyerek onayla da diyerek 110 genlik Fernandez olacak. 107 gende başka bir merkez orta saha bulamadım bütçemize. O yüzden 106 genlere bakacağım. Sol meo kısmında da arkadaşlar Mannan adlı oyuncu olacak. Dereceli yerlerine de baktığımızda turuncu aslında yoktu. Yeni geldi, o yüzden ben bunu direkt kaçırmayacağım. 89 milyona gördüğünüz gibi almış olduk oyuncumuzu. Şimdi ucuz fiyatlı kadromuza geçelim. Geldik ucuz fiyatlı kadromuza, yedeklerimize girerek oyuncularımızı ekleyelim. Bannan'ı sol meo kısmında oynatacağım. Öbür oyuncumuzda Enzo'yu, sağ meo kısmında
kısmında oynatacağım gördüğünüz gibi ve üçgende atladık. 100 genle ilerliyoruz ucuz kadromuzda. Şimdi ise orta fiyatlı kadromuza geçelim. Bakalım orada merkez orta sahalarımız nasıl olacak. Orta fiyatlı kadromuzun merkez orta saha oyuncuları arkadaşlar. Birincisi McGregor olacak. Satın al dediğimizde dereceli hallerinin kırmızı halini alacağız. 445 milyona satın al diyerek onayla diyerek 113 genlik halimizi sol MO veya sağ MO fark etmez oraya ekleyeceğiz. İkincisi gördüğünüz gibi Kovacic olacak. Satın al diyelim. Bunun da kırmızı halini alacağız. 424 milyona kaçırmadan satın al dedik onayla diyerek orta fiyatlı kadromuzun merkez orta sahalarını hemen ekleyelim. Hemen geldik kadromuza. Yedeklerimize de girdik. Oyuncularımızı hızlı bir şekilde eklemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi orta fiyatlı kadromuzun gidişatı bu şekilde 101 gene kadar ulaşmış oldu. Şimdi ise pahalı kadromuza geçelim ve merkez orta sahalarımız bakalım kimler olacak. Pahalı kadromuzun merkez orta saha oyuncuları sol meo kısmına Fellaini oynayacak. Satın al dediğimizde bu oyuncumuzun gördüğünüz gibi kırmızı halini turuncu halini alacağız. 797 milyona satın al diyelim onayla diyerek de oyuncumuzu aldık. Aslında De Jong alacaktım ama 100 milyon aralarında fark oynuyor. 100 milyonu başka bir mevkiye yatırırız diye SNT falan. O yüzden ben daha uygun ve aynı gende olan Fellaini'yi aldım sol meo'ya. Sağ meo kısmına ise Lampard alacağız gördüğünüz gibi. Bunu da turuncu halini alacağız. 970 milyon mu? Arkadaşlar galiba ne oldu? Pazardan satılmış o. O zaman De Jong'a bakalım. Bu da uygundu. Aynen öyle. Bunu alalım o zaman. De Jong iptal edilmişti. Geri geldi. Maalesef Lampard'ın satıldığı için De Jong daha iyidir bence. Daha ucuza da kapatmış olduk. Lampard satıldığı için sorun yok diyerek 2 tane MO oyuncumuzu hemen ekleyelim. Geldik pahalı kadromuzun MO oyuncularına. Fellaini sol MO kısmını ekledik. De Jong'u ise sağ MO kısmını ekledik ve pahalı kadromuzun gidişatı bu şekilde ve kadromuzun geni ise 102 gen oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ucuz kadromuza geçeceğiz. MO oyuncusu ve SNT oyuncusunu alacağız. Bunun bilgisini vererek ucuz kadromuza geçelim. Ofansif orta saha oyuncumuz arkadaşlar 107 gen Stejin olacak. Satın al dediğimizde bu oyuncumuzun kırmızı halini alacağız. 87 milyon 600 bin coin ise satın al diyerek onayla diyerek kadromuza ekleyeceğiz. Ama ilk önce biz SNT'mizi de alalım. Ucuz kadromuzun santraforu ise arkadaşlar 107 gen Lokman olacak. Dereceli hallerinin de kırmızı halini alacağız. 60 milyon 100 bin coin ise satın al dedik onayla diyerek de ki yeni transferimizi hemen ekliyoruz. Geldik hemen kadromuza. Ucuz kadromuzun gidişatı bakalım nasıl olacak. Kadromuzu ekledik. Pardon Lukman buraya değildi. SNT kısmınaydı. Yedeklerimize girdik. Stejini de ofansif orta sahamıza ekledik ve ucuz kadromuz 106 gene kadar ulaşmış oldu. Şimdi ne yapacağız? Orta fiyatlı kadromuza geçelim ve bakalım oraya hangi oyuncuları alıyoruz. Orta fiyatlı kadromuzun ofansif orta saha oyuncusu arkadaşlar Royce olacak. Son zamanlarda Royce'un kartını çok kullandık ve bugün de bunu alacağım. 411 milyona satın al diyerek onayla dedik. Bakalım bugün iyi iş yapacak mı? Yani son 1,5 haftada 4. kez bir kadro kurma videosunda Royce'u kullanıyoruz. Orta fiyatlı kadromuzun SNT oyuncusu ise arkadaşlar Oyarzabal olacak. Satın al dediğimizde bu oyuncumuzun turuncu halini alacağız. Kaçırmadan 313 milyona onayla diyerek 114 genlik halini aldık. Kayıtta arkadaşlar baktığımda 1 saati geçti. Yani 1 saattir bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Daha maçlar atacağız. Lütfen emeklerimin karşılığını lütfen verin. Tek istediğim sizden bu videoya like atmanız, yorumlara güzel yorumlarınızı yazmanız ve abone değilseniz de efsane videoları kaçırmamak için abone olmanız. Ekstrada 2 kanalım da var. TLK2, TLK HD adlı isimlerle açıklama kısmında linkler var. Hatta bugün TLK HD 3. açtığım kanala yeni bir video gelecek. O kanala farklı tarzda videolar atıyorum. Bilmeyenler varsa diye belirteyim. Abone olursa oraya da çok ama çok sevinirim. Şimdi ise orta fiyatlı kadromuzun da 2 oyuncusunu yeniden aldık. Şimdi ise pahalı kadromuza geçelim ve 2 yeni transfer yapalım oraya da. Pahalı kadromuzun 10 numara oyuncusu arkadaşlar Bellingham olacak. Satın al dediğimizi turuncu halini alacağız. 653 milyona satın al diyerek onayla diyerek oyuncumuzu aldık. SNT'de oynayacak oyuncumuz ise arkadaşlar 111 gen Crespo olacak. Kırmızı dereceli haliyle 950 milyona satın al diyelim onayla diyerek de 2 yeni transferimizi de pahalı kadromuza hemen ekliyoruz. Geldik pahalı kadromuza, yedeklerimize girdik. Hemen Bellingham'ı ekledik. Dörtgen atladık. Crespo'yu da ekledik. Üçgen de atladık ve pahalı kadromuz 109 gene kadar ulaşmış oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Son transferlerimizi ekleme geçeceğiz. Her zamanki gibi ucuz kadromuzdan başlayalım. Bütçemizi bitirelim.
geçelim. Ucuz kadromuzun sağ kanat oyuncusu gördüğünüz gibi Mahrez olacak. Dereceli adlerinin de arkadaşlar turuncu halini alacağız. 246 milyon satın al diyelim. Diyerek sağ kanatımızı eklemeden önce son transferimizi de kalan bütçemizden harcayalım. Son transferimiz ise Kenan Yıldız olacak arkadaşlar. Son fiyatımız 76 milyondu zaten. Satın al diyerek onayla diyerek de gelsin artık. 108 gen Kenan Yıldız alınmış oldu. Şimdi kadromuza da ekleyelim iki son oyuncularımızı bu kadromuzda. Geldik kadromuza, yedeklerimize girdik. Mahrez'i sağ kanata ekledik. Sonra ise ne yapacağız? Kenan Yıldız'ı sol kanata ekleyeceğiz. Maalesef Mahrez'e çok fazla coin harcayabildim. Sol kanata çok bütçe bırakamadım. Yanlış yaptım orada. Yapacak bir şeyimiz yok. Kenan Yıldız iyi ki vardı. Türk oyuncumuzu sol kanata ekledik ve 111 genlik 1 milyar bütçeyle bu şekilde bir kadro kurduk. Gördüğünüz gibi 994 milyon 100 bin coin harcamışız. Yani bütçemizi aşmadık. Sadece 6 milyon bütçemiz kaldı. Şimdi öbür kadrolar arkadaşlar kurmak geçeceğiz ama ilk öncelikle beceri puanlarını bitirelim bu hesapta. Sonra maça geçelim. Sonra orta ve pahalı kadrolarda yaparız. Beceri puanlarını aktarmaya başlayalım. Beceri puanlarla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi like'lara bastıysanız, abone olduysanız, isterseniz ucuz kadromuza, maçımıza geçelim. Sonra orta ve pahalı kadrolarla da işlerimizi bitireceğiz. Maça geçelim, bakalım ceza çekeceğiz mi bu kadromuzla. Bizim kadromuz bu şekilde. Rakibimizin kadrosu da bu şekilde. Bu arada ligden bir arkadaşımızla oynuyorum her zamanki gibi. Siz de Telkafeci yazarak 116 gen ve üzeriyseniz hemen lige gelin. Acilen yerlerimiz var çünkü. Alvarez çalımını attı. İkinci geçebilecek bir Alvarez, çok şıklı geçti. Kaleciyi çıkardım ama maalesef daha başlangıç ve Alvarez'den 1-0 gerideyiz. İnşallah çeviririz. Zor gibi duruyor çünkü düşük bütçeli kadromuz olduğu için bugün 3 ceza bile çekebiliriz. Bari en kötü bir tane çekelim lütfen. Lukman bu arada Mahrez'i kaçırdı ama Cucurella aldı topu. Bizde yeniden kalır mı? Kaldı. Haydi oğlum, yavaş yavaş ilerleyeceğim. Paslı ilerleyeceğim. Boşluk bulmaya çalışacağım. O şekilde gol atacağız. Yoksa bu kadromuzdan maç yenmek çok zor gibi duruyor. Iniesta sola döndü. Şimdi Alvarez Upamecano aldı. Geri kaptırmayalım. Hayır. Stajyen şimdi yavaş yavaş bak. Tane tane çalımsal gitmeyeceğim. Paslaşarak gideceğim. Çünkü yoksa çok top kaybı yapıyoruz derken yine yaptık. Pas hatasıyla bu sefer. Pedro bomboş sürüyor topu. Herkes peşinde. Upamecano karşılamaya gitti. Upamecano'yu da geçtik. Herkes dokunamadı. Çok uzaktan bir şut Pedro'dan ve mükemmel de bir gol. 2-0 durum. Pedro kime verdi? Alvarez yeniden Pedro'ya. Pedro ara pasıyla geçecek. Fernandes alamadı. Gunderes sen al oğlum lütfen. Geçtirtmeyin. Upamecano şut. Hafif bir şut. Lukman pasını verdi ortaya. Bannan geçer mi? Geçti. Kenan Yıldız'a döndü. Kenan Yıldız. Haydi oğlum bir gelin, biraz yaklaşın be. Paslaşarak gideceğim dediğim gibi. Boşluk yakalayınca şutlara basacağım. Haydi geçersin oğlum. Çok şık bir çalım. Geçmemiş be. İlk yarı 2-0. Alvarez'den bir kez daha geliyor. Alvarez çok şık geçiyor. Alvarez pasını da verdi ama orada Gusto var. Şimdi kalecimizden uzun oynuyoruz. Bizde kalır mı? Kaldı. Nefis bir pas oldu. Stejin. Şimdi Lukman'a oğlum ileride gerçekten arkadaşlar çok az kişiyiz ya. Atakta oynayacağım. Atakta belki gol atarız. Mahrez pasını verdi Lukman'a. Arka direkt bomboş. Lukman orta. Kenan Yıldız'a gelmedi. Bizde kalır mı? Kalmadı. Ama aldık geri. Fernandes pasını verdi. Bannan çok uzaktan denedik. İlk şutumuz daha başarısız oldu. Rivaldo önü boş. Gusto alır mı bakalım. Gusto alırsın oğlum. Rivaldo geçirtmezsin. Rivaldo ama geçti yine. Alvarez bugün çok iyi oynuyor. Gusto dokundu. Aldık topu. Güzel. Aslında 4-0 bile bekliyordum 2-0'dan sonra ama şu anlık güzel ilerliyoruz 2-0'dan sonra, ama onu da belirteyim. Şimdi bakalım Mahrez pasını verdi Lukman'a. Lukman Cucurella geçin artık, biriniz geçin ya. Biriniz bir adam eksikse belki gol olma şansı var ama adam eksiltemiyoruz bir türlü. Kenan Yıldız bakalım pası Mahrez geçmedi. Stejin de alamadı. Odegaard'dan bir kez daha gelecekler. Çok iyisin Upamecano. Şimdi Stejin Mahrez'e verdi. Mahrez pasını verdi Fernandes'e. Bakın biriniz gelin,
yaklaşın da pas opsiyonu olsun. Stejin geçer mi? Stejin bir şeyler yaptı ama olmadı yine. Son dakikalar artık. Bunu da bilgisini verelim. Rivaldo Fermin'e verdi. Gusto alırsın oğlum. Gusto alamadı. Rivaldo Upamecano karşılamaya gitti. Gunderes içeriye bir orta. Rivaldo son dakikada 3-0 yaptı ve net bir skorla rakip bu sefer kazanmış oldu. İstatistiklerimizi görelim, sonra orta fiyatlı kadromuza geçeceğiz. Maçımızın istatistikleri bu şekilde oldu. Lafı uzatmadan orta fiyatlı kadromuza devam edelim. Orta fiyatlı kadromuzun sağ kanat oyuncusu Raphinha olacak. Gördüğünüz gibi 110 genlik halini kırmızı değil turuncu halini alacağız. 670 milyona satın al diyelim. Onayla diyerek de sol kanatımıza geçelim. Sol oyuncumuz son bütçemizden harcayacağımız oyuncu ise 111 genlik Ribery olacak. Son fiyatta 111 gen alabilmemiz güzel oldu. 850 milyona 116 gen Ribery hayırlı olsun diyerek son transferlerimizi de hemen ekleyelim. Geldik orta fiyatlı kadromuza ve oyuncularımızı hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi ekliyoruz. Son olarak da Ribery'mizi ekledik ve orta fiyatlı kadromuzun geni tam 115 gen oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 milyar 914 milyon coin harcadık. Yani 5 milyarı geçmedik. Şimdi ise orta fiyatlı kadromuzun beceri puanlarını aktarmaya başlayalım. Beceriler bitti. Direkt lafı uzatmadan maça geçelim orta fiyatlı kadromuzla. Bizim kadromuz bu şekilde. Rakibin de kadrosu bu şekilde. Daha deminki oynadığımız maçtaki rakip aynı rakip arkadaşlar. Bunu da bilgisi verelim. Bakalım orta fiyatlı kadromuzdan maçı kazanabileceğiz mi? Bu Guerrero ile paslaşarak gelmeye çalışacağım. Daha iyi bir kadromuz var daha deminkine göre. Bu sefer daha iyi oynamamız lazım. Kovacic hatta boşluğu da bulduk. Raphinha çalımını atar mı? Açmış. Rahat olalım. Rahat gitmemiz lazım. Şimdi çok güzel ama Tavernier ile vurmak istemiyorum ya. Tavernier boşa atabilir. Orada geçse var ya, o sol taraf bomboştu. Yetişir mi Guerrero? Yetişti. Çok iyisin. Offside ama ya. Offside'i hiç düşünemedim. Pedro çalım atmaya çalışacak ama Guerrero izin vermedi. Ribery şimdi ortaya döndü. Royce Oyarzabal geçerse çok iyi olur. Oyarzabal geçemedi. Carles Puyol'u maalesef. Topu pası geldi kime? Cafu çok hızlı attı ama Guerrero çok iyisin oğlum. İzin verme. Aferin. Şimdi Pedro'ya bir kez daha geldi rakip. Guerrero bu sefer geçebilecek mi? Geçtirdi. Guerrero yetiş oğlum, lütfen. Yetişemedi. Orta denedi. Tavernier dokundu be. Bu ama çok güzel bir şekilde aldı topu. Şimdi kontra ataktayız işte. Royce pasını verdi. Maguire Ribery'e verdik. Ribery boşluk yakalarsa çok affetmez derken boşluk yakalayamadık. Birisi koysa güzel olur. Oyarzabal Ribery'e gelse var ya mükemmel olurdu. Yine Pedro ile gelmeye çalışacak ama bu sefer paslaştı. Ama Guerrero'ya yine izin vermedi. Mükemmelsin Guerrero. Şimdi Oyarzabal ortağa döndü Royce'a. Royce derken ilk yarı 0-0 bitti. Alvarez Pedro ile gelmeye çalışacak ama boşluk yakaladı. Yine bir orta değdi. Hayır. Aferin ya. Keşke mouse'u bırakmasaydım. Ya direkt Rivaldo'nun önünde kaldı. Geçme be arkadaşım. Geçme. Golü izleyelim. Oyarzabal sağa döneceğiz Royce'a. Royce bir kez Oyarzabal bırakmadı. Pasını verdi Kovacic'e. Kovacic Tavernier'e. Biz de bir orta kafa gol deneyelim. Belki biz de şanslı oluruz derken Kovacic uçtu be uçtu. Gerçekten mükemmel bir gol attı. Hiç beklemiyordum böyle uçacağını. Çok güzel orta. Çok güzel bırakmadım arkadaşlar. Gerçekten Kovacic'e helal olsun. Çok güzel bıraktı. Şimdi Alvarez boşluk yakaladı. Uzaktan şut çekecek mi? Ortağa pas attı. Şimdi kollerle gelmeye çalışacağız yine. Oyarzabal pasını verdi Ribery'e. Ribery geçerse geçirtmedi. Cafu pasını verdi Royce'a. Royce ortağa döndü. Ama geri çekeceğiz birazcık. Rahat pozisyon bulmamız için. Royce Ribery'e verdi. Ribery bir kez daha Royce'a. Orta bomboş bu arada. Oyarzabal geçti mi?
gibi geçti, vurdu. Allah kahretsin seni. Rivaldo bu arada önü bomboş geliyor. Kohler yetişir mi? Kohler, çok iyisin oğlum. Korner kazandı ama rakip tehlikeli olabilir. İnşallah uzaklaştırma şansımız olur ve bakalım ne olacak. Orta geldi. Uzaklaştıralım. Çok iyisin Kohler. Yeniden alalım ama tehlike bitmedi. Royce aldım. Koş. Koş oğlum. Koş Royce. Koş. Pasını verdi. Ribery. Bir kez daha Royce'a döneceğim. Royce sağ bomboş. Kovacic bıraktı. Raphinha. Bir kez daha Kovacic. Aldı Kovacic. Kovacic bırakma oğlum. Kovacic benim hayır. Arkadaşlar. Yani yine aynı şekilde mouse'u bırakabildim. Gol atabilirdim ama iyi ki korner olmuş bari. Haydi oğlum, güzel orta gol getirir. O yerde bal vurmadı be. Vursan oğlum be. Niye vurmuyorsun ya? Alvarez pasını verdi. Son dakikalarda gol yemeyelim lütfen. Şimdi Rivaldo, Guerrero peşinde. Rivaldo lütfen gol yemeyelim lan. Rivaldo koş. Guerrero pardon, sen koş. Rivaldo son dakikalarda gole yaklaştı rakip ama son dakikada korner yeniden kazandı. Bakalım ne olacak. Uzaklaştıralım. Çok kötü bir orta geldi. İçeriye bir pas. Pedro uzaktan vurdu. Gol oldu sandım. Orta fiyatlı kadromuzda da 1-1 berabere kaldık aynı arkadaşımızdan. İstatistiklerimizi görelim, sonra yüksek fiyatlı kadromuza geçeceğiz. Pahalı işte. İstatistiklerimiz de bu şekilde. Şimdi pahalı kadromuzdan devam edelim. Pahalı kadromuzun arkadaşlar sol kanatı gördüğünüz gibi 1 milyar 200 milyon coin ise Rivaldo oldu gördüğünüz gibi. Çok para harcadım. Çok büyük zararlar yapacağım bugün. İnşallah güzel seversiniz bu videoyu. Pahalı kadromuzun sağ kanat oyuncusu da gördüğünüz gibi Muhammed Salah olacak. 959 milyona satın al dediğim onayla diyerek de kadromuza son transferleri de ekleyelim. Geldik kadromuza, yedeklerimize girdik. Rivaldo'yu sol kanata ekledik. Sağ kanata da Salah'ımızı ekledik ve pahalı kadromuzun geni 116 gen oldu. Bu şekilde bir kadro oldu. 9 milyar 322 milyonda coin harcamışız. Yani 10 milyar bütçemizin altında kalmış. Aslında biraz daha pahalı oyuncular alabilmişiz. Ama ben o kadar riske girmedim, fazla artabilir diye. Sorun yok, bütçemizi aşmadık ve 10 milyar yakın bir coinslik kadro kurduk. Şimdi bu kadromuzdan da hızlı becerilerimizi halledelim. Becerilerimizi de hallettik. Bu arada 2 saattir arkadaşlar kayıttayım. Hiç mola da vermeden lütfen bir kez de belirteyim. Abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Çok emek var bu videoda. İnşallah güzel izlenir. Moralim yükselir. İyi ki yapmışım derim. Lafı uzatmadan son maçımıza geçelim. Bu arada 2 tane ceza çekeceğiz. Bakalım sonuncu ceza çekiyor muyuz? Görelim. Bizim kadromuz bu şekilde. Rakibimizin kadrosu da bu şekilde. Bu arada farklı bir arkadaşımızla oynuyoruz bu arada. İstek verdiğimde bu arkadaşımız kabul etti bu sefer. Ve bakalım bu sefer Arda'yı yenebileceğiz mi? 2'de 0 ilerliyoruz. Şimdi Muhammed Salah, Cucurella çok sert müdahale yaptı. Faul bile vermedi ama Salah mücadelesinden vazgeçmedi. Pasını verdi. De Jong geçer misin? Aradan geçemedi ama bizde kaldı. Muhammed Salah çok iyisin oğlum. Muhammed Salah vurdu. Savunma ve korner. Güzel başladık. İnşallah 3. cezayı çekmeyiz. Şimdi bak Van Dijk lütfen orada bir yerdesin. Vur oğlum. Kim vuruyor? Birisi vuracak gibi oldu. Vuramadı Rivaldo da. Maalesef kötü bir şut çektim. Şimdi Muhammed Salah, Fellaini sola döndü Rivaldo'ya. Rivaldo güzel karttı. Rivaldo çalımını attı Rivaldo yine geçemedi. Penaltı değil mi? Değil. Beckham'dan devam ediyor atak. Bakalım ne olacak. Şu ana kadar güzel atak yemedik. İnşallah böyle devam ederiz. Erling Haaland'dan geliyorlar. Raphinha son anda tuttu. Bakalım ne yapacak. Uzun bir oynadı. Bakalım indirdik. Güzel. Haydi oğlum. Haydi gol gelsin. Muhammed Salah pasını veremedi. Bir kez daha veremedi maalesef. Şimdi yine Esay'la gelmeye çalışıyorlar. Erling Haaland sola döndü. Sağa pardon. Raphinha. Bakalım neler yapacak. Hincapié karşısında Fellaini geldi aldı topu. Şimdi ataktayız. Bu arada atak oynayacağım. Bakalım goller atabileceğiz mi? Bellingham etrafında döndü. Pasını verdi De Jong'a. De Jong çok şık geçti. Şimdi Crespo Rivaldo'yu gördü. Rivaldo çalımını attı Rivaldo. Bir kez daha çekti Rivaldo. Şutu. Golümüzü attık. Güzel. 1-0 öndeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Rivaldo ile çok iyi çalımlar attık. Ve son anda da savunmaya çarptı gibi oldu ama çarpmamış. 1-0 öndeyiz kısa
kısacası inşallah 3. ceza yemeyiz. Eze pasını verdi orta, Erling Haaland'a, Bellingham karşıladı, olmadı. Eze bakalım çalım atacak mı derken çok şık geçti. Eze'len geliyorlar. King karşısına geçti. Şut geldi. Gol mu oldu? İnternet gitti ya tam gol olurken. Arkadaşlar gol olmuş tahmin ettiğimiz gibi. Howard atlı oyuncu attı galiba. Tam da göremedim. 1-1 sıkıntı yok, çevireceğiz inşallah. Erling Haaland pasını verdi Iniesta'ya. Iniesta uzaktan bir şut. Güzel kötü bir şut. Bellingham çok şık geçti. Bellingham bakkala yolladı oyuncuyu. De Jong da pasını verebildi güzel bir şekilde. Muhammed Salah önü bomboş sürüyor. Yapma internet. Iniesta şimdi boşluk yakaladı. Ne güzel gole gidiyorduk. Erling Haaland da uzaktan denedi ama rahat bir şekilde. Ucuz atlatmadık. Rahat bir şekilde atlattık hata. Hayır arkadaşlar, çok büyük bir hata yaptım. James alır mı? King aldı. Çok iyisin. Şimdi golümüz geliyor. Pasını verdiğimi çok iyi verdi. De Jong pasını Muhammed Salah'a. Muhammed Salah bir kez daha ver. Keşke vermeseydim be. Keşke vermeseydim. Maalesef hata yaptım. Cucurella ortağa döndü. Howard Erling Haaland'a. Cucurella Bellingham alır mı? Ne Bellingham'ı? Eze geçti. Pasını da çok iyi verdi. Hayır lan. Yapma be. Yapma. Hiç beklemiyordum beyler. Hiç beklemiyordum. 3. cezaya ilerliyoruz. Bakalım gol nasıl yemişiz Fellaini derken rakip geçti. Şimdi Iniesta ortaya döndü. Howard'da. Arkadaşlar ne oluyor? Oralar niye o kadar boşta kalıyor oyuncular? Ben anlamadım ya. Tek pasta ceza sahasında gol buluyorlar. Niye böyle oluyor ya? Oyuncular uyuyor musunuz? Gerçekten uyuyor musunuz? 81 olduğu çevirme imkansız gibi bir şey. Bellingham pasını verdi Fellaini. Belki bir umut çeviririz. Rivaldo pasını verdi kime? Bellingham'a. Bellingham tek de vurdu. 3-2. Al topu gel. Lütfen al topu gel. Lütfen. Rivaldo çok güzel pası gördü. Bellingham da güzel bitirdi ve durumu ne yaptık? 3-2 yaptık. Belki bir umut 4-3 yaparız. De Jong aldı, pasını veremedi. Geri alır mıyız? Alamadık. Eze şimdi Erling Haaland'a. Bugün Erling Haaland çok kötü oynadı ama yine 3 gol rakip attı. James oğlum yine ışınlandı oyuncu ama maalesef 3-2 yenildik. 3 maçı denildiğimiz için tam 3 tane ceza çekiyoruz. Bu arada istatistiklerimiz de bu şekilde. Geldik beyler ceza çarkımıza, tam 3 kere çevireceğiz. Bakalım hangi cezaları çekiyoruz. İlki 109 genlik oyuncu sil cezası aklımızda bulunsun. Şimdi ikinciyi çevirelim. Bakalım bu sefer hangi ceza çekeceğiz. Günlük teklif pro paketi aç. Bunu da aklımızda bulunsun ve son kez açalım ama bir bakayım bu paket gitti mi gitmedi mi, ona göre bilelim. Paket duruyor yerinde arkadaşlar. O yüzden 3. cezamızı da belirliyoruz. Footwear 100 paketi aç. Bu işte çok maliyetli çünkü çok fazla cevher paketli. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bu 3 cezamızı birden çekelim. İlk öncelikle arkadaşlar 109 gen oyuncu silme cezasını gördüğünüz gibi yaptık. Bir tane 109 genlik oyuncumuzu sildik. Şimdi paketlerimizi açma cezasına geldik. Günlük teklif pro paketiydi sanırsam. Direkt onu hemen açalım arkadaşlar. Burada aradan bitsin. Bakalım ne çıkacak. Bari güzel bir şey çıksın. Maalesef gelmedi. Boş yere 5000 cevher gitti. Şimdi ise tam 30.000 cevherlik paketi açacağız. 2 saatten fazla kayıtlama arkadaşlar. 3 tane ceza çektik ve bir tanesi bu paket olması çok kötü oldu. İnşallah bari güzel bir şey çıkar ve oradan bari mutlu oluruz. Bu hesapta 113 gen Maradona var. İnşallah da bir 113 gen gelirse güzel olur. İlk paketteki oyuncular bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ve sonra ana paketi açalım. 2 tane 110 artı oyuncu verecek. Bakalım hangi oyuncuyu veriyor. Yolumuza gidiyor. Hangi ülkeden gelecek? İngiltereli bir oyuncu geliyor. Santrafor geldi. İkon geldi. Kim lan bu? Hiç aklıma gelmedi. 112 gen Lineker. Yani 113 gen olsaydı iyiydi ama 112 gen de kötü değil. Arkası da yeni bir santrafor geldi. Yani çok kötü değil. 112 gen iyi ki geldi. 110 gelseydi çok kötü olurdu. Ve burada da efsane videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Çünkü çok emek verdim. Abone olup like atmayı unutmayalım. Sol tarafa arkadaşlar TKHD kanalımdaki yeni video bıraktım. Sağ tarafa da oynatma listesi bıraktım. Oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Ben de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.